Geçen sene sistem toplarken Cooler Master'ın H500 kasasını almıştım. Gayet de memnundum. Ta ki bu 360 mm'lik sıvı soğutmanın radyatörünü kasaya takana kadar veya takmaya çalışana kadar. Çünkü H500'ün üst tarafına ne yazık ki 360 mm'lik radyatörler sığmıyor. İşte bu yüzden de kasayı değiştirme kararı aldım ve TD500 Mesh'e geçtim. Cooler Master TD500 Mesh bir mid-tower kasa ve iki farklı renk seçeneği var. Beyaz ve siyah. Aslında ikisinin arasında çok kaldım ama yine siyah tercih ettim. Piyasada 4 fanlı, 3 fanlı, güç kaynaklı ve güç kaynaksız olarak farklı seçeneklerle satışa sunulmuş. Ben tam donanımlı olan yani 4 fanlı ve güç kaynaklı olan versiyonunu tercih ettim. Hemen kutu içeriğine bakalım. Cooler Master T500 Mesh kasa, güç kablosu, plastik kelepçeler, plastik contalar, büyük, orta, küçük boyutlarda vidalar, RGB kontrolcü, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi bulunuyor. TD500 49.3 santim derinlik, 21.7 santim genişlik ve 46.9 santim yüksekliğe sahip. 6 kilo 950 gram. Yan tarafta karartılmış 4 mm kalınlığında temperli cam ve üzerinde kasaya görsel zenginlik katması için çizgiler bulunuyor. Gelelim kasa içerisine. ATX, Micro ATX ve Mini ATX anakartları destekliyor. Cooler Master eATX yani Extended ATX anakartları da bu kasaya takabileceğinizi söylüyor. Ama kablolama konusunda da sıkıntı yaşayabileceğinizin altını çiziyor. Kablolama demişken kasada rahatlıkla kablo düzenlemesi yapabilmeniz için çok sayıda kanal mevcut. Tam ortada 3 tane kauçukla korunan geniş kanal bulunuyor. Üst tarafa da hem fanlar hem de anakartın kabloları için kanallar eklenmiş. Kasanın arkasına baktığımızda 7 tane PCI Express bölmesi ve bir tane de konumu ayarlanabilir 120 mm'lik egzoz fanı yuvası bulunuyor. Ne yazık ki bu kasada dikey ekran kartı montaj desteği bulunmuyor. Güç kaynağını gizleyen metal kafes alt tarafı tamamıyla kaplamıyor. Kasada Cooler Master'ın bronz sertifikalı 750 Watt modüler olmayan bir güç kaynağı var. 180 mm uzunluğundaki güç kaynaklarını rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kafesi çıkartıp 295 mm uzunluğa kadar dilediğiniz güç kaynağını takabilirsiniz. Kafesin üzerinde ayrıca 2 tane kablo kanalı ve 2 tane de sürücü yuvası bulunuyor. Kutudan çıkan plastik contaları yuvalara, ince vidaları da 2,5 inçlik sürücülere takıyoruz. Ardından nazik bir şekilde sürücüleri yerine oturtuyoruz. Bu sürücü yuvalarından kasanın arkasında da bulunuyor. Yani önde 2, arkada 2, toplamda 4 tane 2,5 inçlik sürücü takabileceğiniz alan var. 4 tane alan var ama kutunun içerisinden 8 tane plastik conta çıkıyor. Yani 2 sürücüyü ya ön tarafa takacaksınız ya da arka tarafa. Çünkü tüm sürücüleri takmak istediğinizde 16 tane plastik contaya ihtiyacınız olacak. Ama ne yazık ki yarısı kadar var. Kasaya 165 mm'lik işlemci soğutucuları ve 410 mm'ye kadar ekran kartlarını takabilirsiniz. Gelelim kasanın radyatör ve benim için de en önemli olan kısmına. Önüne ve üstüne 360 mm'lik radyatörleri takabiliyorsunuz. Öne 3, üste 3, arkaya da 1 olmak üzere toplamda 7 tane 120 mm fan veya öne 2 tane, üste 2 tane 140 mm fan takabilirsiniz. Egzoz fan yuvasına sadece bir tane 120 mm'lik fan takabiliyorsunuz. Bu videoda
TD505'in teknik özelliklerine bakıyoruz. Ama sonraki videoda 360'lık bu sıvı soğutmayı ve yanında MF120 halo fanları takacağız. Bakalım montajlama kısmında bir sıkıntı yaşayacak mıyız? Kasanın diğer tarafında 2 vida ile sabitlenmiş metal bir panel kapağı bulunuyor. Kasanın arka tarafı ve kapağı ile arasında 2 santimlik boşluk bırakılmış. Güç kaynağı kafesinden bahsetmiştik. Bu kafesin içerisinde ayrıca 3,5 inçlik 2 tane kızaklı sürücü yuvası bulunuyor. Sürücüyü vida kullanmadan rahatlıkla takabiliyorsunuz. Sürücü yuvasını çıkartıyor ve altındaki mandala basarak genişletiyorsunuz. Sürücüye oturtup sabitliyor ve plastiği tekrar eski konumuna getiriyorsunuz. TD500 isminden de anlaşılacağı gibi ön tarafta mesh bir panel bulunuyor. Kasanın üstünde mıknatıslı mesh ve altında ise tel çerçevesiz bir filtre bulunuyor. Bu filtre açıkçası bu kasaya hiç yakışmamış. H500'de sürgülü ve plastik çerçeveli bir filtre bulunuyordu. Bu filtrenin bir benzeri kullanılabilirdi. Ön tarafa baktığımızda delikli, geometrik, poligon olarak adlandırılan kristal şekiller var. Bu mesh ızgarayı ve ön paneli alt taraftan çekerek çıkartabiliyorsunuz. Paneli çıkarttığınızda 3 tane 120 mm'lik göbekten aydınlatmalı fanlar bulunuyor. eRGB yani adreslenebilir RGB desteği sunan 9 kanatlı fanlar 200 ila 1200 RPM arasında dönebiliyor. 40 GPM'lik bir hava akışı sağlayabiliyor. Ayrıca alttaki fan kasaya vida yerine plastik parçalarla sabitlenmiş. Çünkü bu fanları takıp çıkartmak için kısa tornavidalara ihtiyacımız oluyordu veya tornavidalar o noktalara ulaşmıyordu. Ön panelin üstüne bakalım. En solda disk LED'i, 2 tane USB 3.0 portu, Cooler Master logolu güç tuşu, 3,5 mm kulaklık ve mikrofon girişi. Ayrıca bir de reset tuşu bulunuyor. Kasanın kutusundan fanlar için güç ve RGB çoklayıcı kablolar da çıkıyor. Bu kablolar sayesinde birden çok fanı tek bir kablo üzerinden anakartınıza bağlayabiliyorsunuz. Anakartınızda RGB desteği yoksa fanları kontrol edebilmek için kutudan çıkan kontrolcüyü de kullanabilirsiniz. Ayrıca reset tuşunu kontrolcüye bağlayarak fanların RGB efektlerini de reset tuşuyla değiştirebilirsiniz. Sonuç olarak Cooler Master TD500 Mesh ile hem tasarım hem görsel hem de teknik anlamda iyi iş çıkartmış. Keşke kasada 2 tane USB port yerine 4 tane, filtrenin etrafında güzel bir çerçeve, bununla birlikte dikey ekran kartı desteği olsaydı. 2,5 mm'lik sürücüleri takabilmek için gerekli sayıda plastik conta olsaydı. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu kasayla ilgili? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Ayrıca önümüzdeki videoyu da sakın kaçırmayın. Çünkü bu 360 mm'lik sıvı soğutma sistemi ve yanında da bu MF120 halo fanları takacağız.